Sultanım. Bu kısım. Musul, Kerkük, Cerablus. Afşin ve Hatay. Bu kısım nüfus bakımından oldukça karışık bir hüviyete sahip. Araplar, Ermeniler, Kürtler ve Türkler beraber yaşamakta. Güzergah buradan geçerse burası ecnebi casusların faaliyet alanı haline gelir. Halkı kışkırtabilirler. Askeri bir tedbir düşünür müsünüz? Askeri değil de daha çok içtimai tedbirler. Tabii çevresine ordularımızı kuracağız. Okullar açılacak, camiler açılacak. Çevredeki aşiretlerin ve esnafın itimadı tazelenecek. Sultanım, çok affedersiniz. 2 senedir kayıp olan yaverlerinizden Yüzbaşı Celal Efendi geldi. Sizinle görüşmek isterler. Âlâ. Sultan Hamid. İmzayı attıktan sonra çok şaşıracaksın. Görev ifa edilmiştir sultanım. Hoş geldin evladım. Gel sana bir sarılayım. Hoş geldin. Sen bana Londra'da yeni bir kapı açtın. Ben de sana bu sırayda yeni bir odanın kapısını açacağım. Gel benimle. Sen de kimsin? Paşam, ne olur kimseye söylemeyin. Pastırma aşırdığımı duyarlarsa beni işten atarlar. İçim kazındı, dayanamadım. Paşam mı? Beni tanıyor musun? Ben seni mutfakta gördüğümü söylersem sen işinden olursun. Ama sen beni mutfakta gördüğünü söylersen ben kellemden olurum. Gel buraya. Paşam. Paşam. Lütfen yapmayın paşam.
Sultanım, çizmiş olduğunuz kroki ile kraliyetin siyaset odasına kadar girdim. Her şeye bakamasam da İngilizlerin devletimizle ilgili hain emellerini görme imkanım oldu. Neler gördün evladım? Gördüklerimden anladığım kraliyetin en büyük hedefi siz ve elinizde bulundurduğunuz hilafettir. Sultanım, miladi 1896 yılındayız. Ama odadaki harita miladi 1901 tarihliydi. Ve üstünde yeni yüzyılın dünyası yazıyordu. Çiz. Filistin üstünde yeni bir İsrail devleti. Bulgaristan sınırları Yeşilköy'den başlıyor. Yunanlar buraya kadar gelmişler. Bütün odalar onlara ait, Girit de dahil. İzmir ve çevresi de. Makedonlar için yeni bir devlet. Peşinden Büyük Sırbistan devleti. Bosnalı Müslüman kardeşlerimiz de bu devletin sınırları içinde kalıyor. Arnavutluk devleti. Kıbrıs direkt olarak kraliçeye bağlı. Suriye'de yeni bir devlet. Irak, Tunus, sömürge devletleri kurulmuş. Ermenistan, Ağrı, Van, Bitlis, Batum. Sultanım, Hicaz'a, Mekke'ye ve Medine'ye hilafet sancağını elinde tutan bir İngiliz askeri resmedilmiş. Ve İstanbul, payitaht sultanım. Başka bir devlet kurulmuş. Üstünde Ortodoks haçı var. Bize de Türkiye olarak işte burası. Bilecik'ten Amasya'ya, Ankara'dan Trabzon'a sıkıştırılmış Türkler. Bu kadar. Sultanım, gördüklerimden anladığım İngilizlerin tek hedefi hilafet bayrağını elimizden alıp devletimizi yıkmaktır. Ve biz yalnızız. Feseyekfikehumullah. Bu hakla batılın savaşı. Ve batılın kazandığı görülmemiştir. Savaş başlasın. Bugün büyük bir gün. Bugün sultan o kağıtları imzaladığında tarih senin ve benim talihimizi değiştirmiş olacak. Hizmetiniz asla unutulmayacak paşa. Hala. Destur! Sultanı Bahriber, Halife-i Ruh-i Zemin, Abdülhamit Han Hazretleri! El muzaffer daima! Bugün devlet-i aliyemiz için mühim bir gün, Hazirun. Bugün Medine'de Resulullah'ın kokusunu alarak yola çıkan bir müminin bu kokuyu Şam ve Bağdat halkına dağıta dağıta İstanbul'a getireceğinin müjdeli günüdür. Oradan Hüdavendigar toprağı Üsküp'e, oradan Deden Fatih'in bize mirası Bosna Sarayı'na. Allah utandırmasın. Amin, amin, amin. Sultanım, müsaade buyurursanız İngiliz dostlarımızın imzadan önce size bir hediyeleri olacak. Kendileri demiryolu yapımı bitince bizlere 2 lokomotif ve bir de 10 tane vagon vermeye söz verdiler efendim. Kraliçe Osmanlı dostlarını mutlu etmeyi iyi biliyor anlaşılan. İmzaya geçelim.
şuraya. Evet. Sultanım. Tahsin Paşa. Haritaları çıkar, onları da imzalayın. Siz böyle buyurun. Gel oğlum şöyle. Buyurun sultanım. Evet. Buyurun. Buyurun sultanım. Paşa nedir bu? Ah buyurun sultanım. Paşa, paşa! Uyuyor musunuz? Güzergah değişmiş. Mesela Filistin'deki istasyon Kudüs'e değil limana kurulmuş. Nedir bu? Sultanım bunlar bizim çizdirdiğimiz haritalar değil. Kraliçeye iyi bir haberim var. Artık Osmanlı'ya 2 lokomotif, 10 vagon vermesine gerek kalmadı. Olamaz. Kabul etmiyorum. Biz paşalarınızla anlaşmıştık. Krediler hazır. Şirketimiz imzayı borsaya bildirdi. Bunun bedeli sizin için çok ağır olacak sultanım. Çok ağır. Senin çenenin bağa düşmüş. Defolun! Çıkın dışarı, defol! Mahmut Paşa sen kal! Buyurun. Küçük hanım, ileride sizin için daha münasip bir dükkan var. İsterseniz oraya bak. Sana söylüyorum. Burada senin için münasip bir şey yok. Benim için neyin münasip olacağına ben karar veririm. Sarın bunları. Küçük hanım, bu kıyafetleri beğenmenizi anlıyorum. Ama bunlar çok para. Bunu da istiyorum. Bu kıyafet sahibesi için hususi diktirildi. Değerinden fazlasını veririm. Mümkün değil. Hem sen o parayı nereden bulacaksın? Orasını düşünmeyin. Bu altınları nereden buldun sen? Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Benim kim olduğumu... Beni buraya sultanım yolladı. Bu altınları da o verdi. Hangi sultan? Hanımınızın ismi nedir? Rica ederim daha fazla sormayın. Ayrıca bu hususu da kimseyle paylaşmayın ki hanımım sizinle münasebetine devam etsin. Merak buyurmasınlar. Bunu da istiyorum.
Affınıza sığınırım sultanım. Nasıl söylesem bizlere oyun oynadılar. Bize değil paşa. Sana oyun oynadılar. Mahcubiyetimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum sultanım. Boynum kıldan ince. Ben de gereken ehemmiyeti gösteremediğinin farkındayım. Paşa. Paşa kafi. Allah razı olsun sultanım. Allah razı olsun. Sultanım, affınıza sığınarak zat haliniz bu durumu nasıl fark ettiniz? Son gelen jurnal haritalara daha bir ehemmiyetle bakmama sebep oldu paşa. Jurnal. Sultanım, bu Lord Richard'a gösterdiğiniz tepki sizce de biraz aşırı olmadı mı? Bu İngiliz anahtarı utancından bu yaşadıklarını kimseye anlatamaz. Hem bilirsin paşa, bizim tokadımızı yiyen iflah olmaz. Durdur arabayı. Dikkat et be adam. Hanımefendi kusurumuza bakmayın. Arabacı acele giderken çukuru fark etmedi herhalde. Bu nasıl bir hadsizlikti? Biraz daha dikkatli gitmek icap et. Nasıl mı? Haklısınız. Müsaade edin sizi gideceğiniz yere kadar götürelim. Lüzum yok. Alın bunu. Rica ederim yolunuza gidin. Ben icabına bakarım. Hanımefendi, lütfen. Elmas çamura düşse de elmastır derler. Öyleymiş. Devam edelim. Talihime bak. Kim ki acaba? Tam 100 yıllık bir şarap. Porto üzümünden. Kutlama için bundan ideali yok. Kutlamaktan ziyade sadece sarhoş olmaya ihtiyacın olacak Herzl. Telgraf gelmiş. Biliyorsun ben bu tip şeyleri tadında bırakıyorum inançlarım gereği. İnançların bu sefer seni dengede tutmaya yetmeyecek. Bence şişenin dibini göreceksin. Ne demeye çalışıyorsun acaba? Sultan haritaların değiştirildiğini anlamış. Nasıl anlamış? Nasılın bir önemi yok Herzl. Anlamış işte. Yüzyıllık şarap. Fazla dağıtma. Yakında savaşa bizzat sen gireceksin. Afiyet olsun. İyiyim Celal ağam. Hoş geldin. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin evlat. Hangi rüzgar attı seni böyle? Vallahi çorbanı özledim be ustam. Geç bakalım, geç. Ya nerelerdesin birader? Vay kardeşim. Vazife icabı Avrupa'ya gitmiştim. Gören de Paris'e gittin sancak. Avrupa dediğin Üsküp'tür senin. Olur mu öyle Ömer abi? Sultanımız kim bilir ne gizli vazifelere göndermiştir Celal abi. Değil mi Celal abi? Sultan önce Balat'a zaptiye göndersin de sonra Avrupalara baksın.
Bizim ihtiyarın da bir türlü kanı ısınmadı sultana. Yusuf nerede? İçeride. Yine mi? Vallahi yine. Bu sefer çok borçlandı. Ben de Yusuf'un arabayla çalışıyorum ama daha 5'te 1'ini biriktiremedim paranın. Akıllanmayacak bu çocuk. Ne yaparsın? Kardeş yarısı. Aslan be. Ulan Ömer, ulan Ömer. Odun Ömer, odun. Ya hadi kalk gidelim. Gürledi. Şimdi birazdan yağmasın üstümüze. Çorba? Ben içerim Celal abi. Abla ne oluyor? Ben sana hanedanın en güzel kızları biz olacağız demedim mi? Bak. Bunu senin için aldım. Üzerinde görmek istemez misin? Abla bunlar fevkalade. Nereden buldun bunları? Beyoğlu'ndaki en büyük moda evinden aldım. Nasıl aldın? Saraydan çıktım, Beyoğlu'na gittim. Ne yaptın sen? Elbiseler gökten zembille inmedi herhalde. Abla sen kendine nasıl bir tehlike attığının farkında mısın? Saraydan çıktığını öğrenilirse Allah muhafaza. Kimsenin tanıyamayacağı şekilde çıktım. Bu korkusuzluğun beni endişelendiriyor. Tadımızı kaçırma Fehime. Bak şu elbiseye. Çok güzel olmadı mı? Çok yakışmış ablacığım. Ne olmuş buna böyle? Talihin bir şakası gibi. Dönüş yolunda gelirken oldu. Yanımdan geçen bir atlı beni çamur içinde bıraktı. Tam söylenmeye başlamıştım ki arabadan yakışıklı bir bey indi. Sanırım rütbeli bir paşaydı. Ne yaptın? Ne yapabilirim ki? O an yer yarılsa da içine girsem. Üzerimde çul çaput kaçacak yer aradım. Demez mi bir de gideceğiniz yere kadar bırakayım diye? Yok dedim, döndüm yoluma. Ah ablacığım. Keşke beni bu kıyafetle görseydi. Siz çuval giyseniz fark etmez sultanım. Sizin güzelliğinizi çul çaput örtemez. Sağ ol Dilber. Abla bu ne? Erkek mendili. O bey verdi. Üzerimdeki çamuru sileyim diyeymiş. Ne kadar ince biriymiş. Öyleydi. Burayı pis bulurdunuz sultanım. Sizi buraya atan rüzgar güçlü olsa gerek. Haklı çıkmanın zaferini burada kutlamaya karar verdiniz zannımca. Mevzu haklı olmak değil ki sultanım. Ben sizin üzülmenizi istemiyorum. Mahmut Paşa ve ailesi sizi yeteri kadar üzüyor zaten. Eline yüzüne bulaştırmış her şeyi. Demiryolu meselesinde Mahmut Paşa'nın bir kabahati olduğunu düşünmüyorum. Eğer ima ettiğiniz buysa... Ben yine de bir şeyler sezinliyorum. Siz isterseniz kadınsı bir his deyin. Ya da nasıl isterseniz öyle söyleyin. Ama ben sizi korumak istiyorum. Ben size olan sevgimi başka ne türlü gösterebilirim ki? Sizin huzurunuz benim huzurum. Sizin sevinciniz benim sevincim. Hüznünüz benim hüznümdür. Saadet-i seniyem, ruhum, başımın tacı, gönlümün sururu. Sultanım devletlim. İltifatlarınızı avucuma alıp koklayarak kalbime gömüyorum. Ama bir meselem var. Buyurun dinliyorum. Hünkârım, dünden beri huzurunuz kaçmasın diye size söylemedim ama bunu daha fazla saklamayı kendime yakıştıramadım. Kardeşiniz Seniha Sultan'ı Çırağan'da görmüşler. Hatta derler ki sık sık girip çıkarmış. Biliyorum sultanım. Ben izin verdim.
Siz kendinizi böyle şeylerle yormayın. Gel. Buyur paşa. Sultanım geldiler. Ne zaman bir kadına ruhumla yaklaşsam... ...önünde sonunda onun kafasındaki hesaba kitaba tosluyorum. Fıtrattan mıdır, karakterden midir? Fıtrattandır, kadın fıtratındandır sultan. İster sarayda olsun, ister köyünde inek sağan kadın. Akıllarındakini çözmeye tahsil gerekir. Ama ben o mektebi bitiren erkek daha görmedim sultan. Dün gece bu sarayda bir şeyler oldu. Haritalar değişti. Biz demiryolu Hicaz'a çıkacak zannederken... ...az kalsın Londra'ya çıkacaktı. Ne istiyor bu İngilizler bizden sultanım? Hilafet sancağını indirmek isterler. Hilalimizi söndürmek isterler. Onların hesabı varsa Allah'ın da vardır. Kemalettin oğlum. Celal, İngilizlerin sömürgelerindeki silah depolarının... ...kritik yerlerdeki karakollarının yerlerini getirmiştir. Onların askeri planlarını almıştır. Bu önümdeki haritada... ...İngilizlerin Hindistan'daki hususi karakollarının yerleri işaretli. Eğer Müslümanlara huzur yoksa... ...kraliçe de rahat uyuyamayacak. Bu görev senin evladım. Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimize... ...İngilizlerin gizli karakollarının yerlerini yolla. Bismillahirrahmanirrahim. Hilafet bayrağını cenk meydanında açsınlar. Halifelerinin yanlarında olduğunu bilsinler. Emredersiniz sultanım. Tahsin Paşa, Avrupa gazetelerine ilan ver. Kraliyet ailesinin uykusuzluk hastalığına hususi olarak imal edilmiş ilacın İstanbul'da bir şirket tarafından satışına başlandığını yazdır. Anlaşılmıştır sultan. Cinayet sultanım. Cinayet. Şu an burada bulunanlardan başka hiç kimse duymayacak bu mevzuyu. Sultana ben söylerim. Neyi söyleyeceksiniz? Bidar kadın. Sultanım, kızlarımızdan Makbule öldürülmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Bize emanet edilen kızlarımızın saçının teline zarar gelsin istemezken, Fırat'ın kıyısındaki kuzuyu bir kurt kaptığı zaman, Allah'ın bizden hesap soracağından korkarken, sizin mesuliyetinizdeki bir kızın başına bunların gelmesi yazık. Çok yazık. Bidar kadın. Kızımızın varsa akrabalarını saraya alın. Maaş bağlayın. Onlar artık bizim de akrabamız. Emredersiniz. Abdülkadir. Abdülkadir. Uyan, kalk. Ne oluyor? Geçen gece saraya hangi yoldan girdin çıktın? Ne oluyor anne? Oğlum hangi yolu kullandın diyorum sana. Yahu kilerden çıktım işte. Abdülkadir. Hizmetçi kızlardan bir ikilerde ölü bulundu. Nasıl? Bıçaklanmış. Senin yanında kimse var mıydı? Oğlum yalnız mıydın? Söylesene bana. Yalnızım. Sultanım. Söyle evladım. Sultanım, Hindistan'daki kardeşlerimiz bu gece harekete geçecekler. Âlâ.
İngilizler Hindistan'da büyük darbe yemişler. Öyle az şeyde değil. İngiltere'nin sömürge düzeninin bile yıkılabileceği konuşuluyor. Asıl darbeyi biz yedik. Bütün gazetelerde bu ilan var. Bizim gazetede bile. Kraliyet ailesinin uykusuzluk hastalığının reçetesi. 300 yıllık sır. Hindistan topraklarında yetişen otlardan kraliçe için hususi olarak imal edilen ilaç sır gibi saklanıyordu ama kumpanyamız bu ilacı şimdi sizler için piyasaya sürüyor. S. Queens. Nedir bu? Anlamıyor musun? Hindistan'da İngilizlerin gizli karargahına saldırılar düzenleniyor. Kraliyetin ilacı gazetelere reklam oluyor. Bu sırlar kraliyetin sarayında saklanan sırlar. Üstelik reklamı veren şirketin ismi ise payitaht. Yani İmparator Abdülhamit, demiryolu hamlemize karşı şah çekti. Buyurun efendim. Bu haberden sadece biz rahatsız olmadık anlaşılan. Yarın gazeteye atılması gereken başlık. Öyle imparator. Harekete geçiyoruz. Mekanda kavga çıkarıyorsun. Adamlarla birbirimize giriyoruz. Kafamı bir kaldırıyorum. Hürriyet için yanımda olması gereken arkadaşlar yok. Şehzadem. Babamı kim gönderdi sanıyorsun seni kurtarmaya? He? Boşuna mı gittik biz? Sizi yanımda göremeyince. Benden şüphe mi ediyorsun şehzadem? Şüphe değil Sabahattin. Babanla saraya girdiğimiz gece kilerde bir kız öldürülmüş. Şimdi de katil olduk. Babam sana iyilikten başka hiçbir şey yapmadı. Eğer babam seni karakoldan kurtarmasaydı, bugün bütün İstanbul gazetelerinde senin haberin vardı. Annem yanıma geldi. Yalnız mıydın diye sordu. Sen ne dedin? Yalnızdım dedim. Ama bir daha sorarsa söylerim. Söyle. Böylece Sultan karakola düştüğünü öğrensin. Tabii. Benim babam da katil zaten. Ben de biliyorum Sabahattin enişte beyin katil olmadığını. Ama başım belada.